Günaydın arkadaşlar. Sert bir gece geçirdik. Rüzgar hala etkisini gösteriyor. Bugün Mera'yı terk etme kararı aldık. Bakalım başka bir yere geçeceğiz. Zaten planımızda da vardı da başka bir yere geçmek. Belki diyorduk bir gün daha kalırız. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Ortalığı toparladık zaten. Başkan, canım çok sıkkın. Hiç üstüme gelme. Evet başkan, hazırlıkları yaptık, toparladık. Ne balık var. Efendime söyleyeyim, ne sabah suyu yapabildik. Bakacağız. Halledeceğiz. Atağında bulaşıkları yıkıyor, bu onun sesi. Mikrofon çalıştı. Ondan sonra yola çıkacağız. Kahvaltıda görüşürüz. Arkadaşlar günaydın hepinize. Vallahi ufak ufak toplanmaya geçtik. Başka bir yere geçeceğiz. Onur Başkan kahvaltı hazırlıyor. Aynen. Peynirimiz, zeytinimiz. Dün akşam öyle bir rüzgar vardı ki yani arabayı salladı. Terteyi koparacak. Terteyi neredeyse koparacak. İnanılmaz bir rüzgar vardı. Şu anda hala daha var. Güzel bir gece geçti. Değil mi başkan? Güzel miydi? Güzeldi ya. Güzeldi, güzeldi. Bir offside yoktu. Rakımızı içtik filan. Av anlamında bir verimlilik olmadı burada. Sabah suyu gerçi yapamadık ama sabah suyu da yapsak açıkçası çok fazla değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. O yüzden farklı bir yere geçme kararı aldık. Vallahi arkadaşlar hazırlıklarımızı tamamladık gibi. Atağın da tenteyi söküyor şu an yükleri. Benim yaptığım. Şimdi arkadaşlar toplama faslına geçtik. Aslında çıkmak üzereyiz de diyebiliriz. Her şeyi toparladık. Bir de şurayı toparlarsan sen sevinirim. Bak şurası var ya. Sökülmeyecek şekilde oraları. Yollar biraz bozuk olduğu için Atahan Başkan endişeli. Bir tane sıkım var. Onu da arkaya alalım. Tamam. Çileyi görüyorsunuz değil mi? O zaman arkadaşlar yolda devam ederiz. Arkadaşlar koyumuzu terk ediyoruz. İlhan'la Umut Reis gelmedi. Buradan selamlar. Koltukları boş kaldı. Masayı yatırdık, koyduk. Tabii ki odunlarımı aldım arkadaşlar. Yükledim poşete. Kestiğim odunu bırakır mıyım Taşıyor ben? yine taşıyor. Yine taşıyorum odunları, bakalım. Bu sefer yakacağız inşallah. Güzel bir koya düşersek. Dün biraz yorgun geldik. Bir de ilk gündü. Çok az uyuduğumuz için ateş yakmayalım dedim. Şimdi bugün yakacağız kısmetse başka yerde. Çek yolu şöyle görsünler. Arkadaşlar öne ağırlık koyduk. Sular önde arkadaşlar. Sular önde, bel ağırlıkları önde, bizim dalış ağırlıklarımız önde. Sebebi de arabamız önden çekiş olduğu için bütün ağırlık önde. Yani ağırlık arkada aslında karavanda. Biz öne birazcık ağırlık koyuyoruz ki araba tutunabilsin. 200-220 kilo kadar. Yoksa Şu an patinaj yapıyor. bizle beraber ağırlık var ön tarafta. Arkadaşlar küçük bir misafirimiz var. Merhaba arkadaşlar. Meramıza geldik ancak su problemimiz vardı. O kadar yolda bir tane benzin istasyonu bulamadık su dolduracak.
En sonunda şurada bir hayrat var. Birazdan suları dolduracağız. Şimdi bidonları boşaltmak için depoya nakliye yapıyoruz. Abi bu 3 bidon bile almayacak. Ha var yani diyorsun biraz içinde. Yok yokuş ya, biraz yan duruyor. Hayda. Daha suyu mudur nedir bu? Oo. Güzel su da. Yüzümüzü de yıkarız onu burada. Arkadaşlar ikinci günümüz. Karaburun taraflarına geldik şimdi. Yaklaşık 1,5-2 saat yolculuğumuz sürdü. Biraz oyalandık yolda. Birkaç mola verdik. Arabayla ilgili eksikler vardı. Biraz onları tamamladık. İşte depoya su nakliye ettik falan. Burası kuzey ve kuzeydoğudan rüzgar alıyor. Atahan Mera güzeldir burada dedi. Getirdi bizi 1,5-2 saatlik yoldan. Bayılırız. Süt Liman Mera'yı bırakıp geldik buralara. Bakacağız. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat önce falan ben dalışımı tamamladım. Duşumu aldım. Atahan sudaydı, göremedim Atahan'ı. Ondan sonra ben dalış mandırasını alıp geri döndüm. Bir tane oldum. Bakalım. Güzel bir ayna var. Harika. Var, ayna var da. Asıl operasyon yarın. Bence de. Seyret. Çok güzel. Hava çok güzel. Manzara çok güzel. Bakalım şimdi dinleneceğiz biraz artık, yeter. Ama neler neler gördüm. Atahan Başkan da duşunu aldı. Tabii ki. Kıpkırmızı olmuşsun vallahi. Yandın mı? Biraz yandım ya bak. Bugün yolda gelirken sol kolum yandı abi. Mera verimli diyorsun. Mera'da hareket var. Bugün bir staj oldu. Yarın bakalım. İyi ki yer tespit ettim. Oralara çok güzel. Kısa günün kârı.
Evet. Bu ağaçların hepsi 15 dakikada biter kanka. Aynen, o yüzden oradan alabildiğimiz kadar koz alıp sen kömürle de takviyeni yap abi mangala. Mangala atarız. Valla açayım mı ben? Tabii mangala atarız abi bunu. Ona ben güvenemem. Kütük yok çünkü orada. Bulamazsın. Bakındım. Ben açıyorum mangalı. Aç sen aç. Bakındım hiç yok. Arkadaşlar kütük bulamadık geniş oturtacak ateşin ortasına. O yüzden ufak dallar bizi probleme yaratabilir ileriden. Yani et pişmezse falan yazık olur. Rüzgar kuzey yönüne estiği için araba her ne kadar kesse de rüzgar panelimizi kullandık. Ateşi daha uzun süre tutmak için. Evet başkan, kolay gelsin. Köz makinesi yaptık yine. Köz makinesi yaptık da 10 dakikada bütün köz Bitiyor değil mi? Terse koy. Akşam yemeğimiz ikinci gün. Bakalım. Menü güzel, menü zengin. Denizden de alacağımızı aldık. Yarın da Evet. Yarın hayırlısıyla Baraküda. yarın baraküde olabilir, lahoz olabilir. Afiyet olsun arkadaşlar. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Hadi bakalım. Yarın bakalım ne yiyeceğiz. Meracanlı. Günaydın arkadaşlar. 13 Nisan 2024. Akşam suyu yapmıştık. Hatta Atahan bir sargoz almıştı büyük. Bugün de o sabah suyuna bakayım dedi. Akşam erken yattık. Gerçi akşam geç yattık, yani yine yatmamız 2'yi buldu ama işte o da gitti, ben de biraz dinleneyim dedim. Biraz fazla uyudum. Tembellik yaptım yani. Kalkmadım sabah suyuna. Şimdi ben dedim bari biraz çalışayım da ortalığı toparlayayım. İşte kıyafetleri falan katladım. Böyle şimdi çantalayacağım bunları tekrardan. Kamp hayatı böyle yani, öyle yan gelip yatı yok. Çalışacaksınız. Hiç üşenmemek lazım bu ortamlarda bulunmak için. Üşenirseniz olmuyor. Güzel. Sapık gibi şeyin arkasından çıkıverdim birden. Abi Büyük kefal, güzel. Al eline. bir tane kefal var. Olsun güzel. Çok güzel hatta. Ben bunu şey yapacağım şimdi. Domatesli Çok daha böyle. büyüğünü ıskaladım. Böyle. Abi şeyler var da, baraküdalar var da çok uylu ya. Yaklaşmıyor değil mi? Kanka bir tanesini kıyıda gördüm. O beni daha önce gördü ama. Ya abartmıyorum sana, böyle ön tampon kadar. Ben şunu ayıklayayım ya, değil mi? Tamam, sen onu ayıkla gel.
6'da kalktım. Baktım ki kalkamıyorum. Bir yarım saat daha yattım. Sığlıklarda var bir şey böyle 2-3 metreler falan. Var, her şey var. Sürpriz. Kanka o koca hayvan gibi 5 kilo gelir baraküdeyi bugün 2 metrede gördüm. Vay be. Kefal alman iyi oldu ya şimdi onu güzel bir domatesli. O kefalleri Soğanlı, işte ortadan sarımsaklı bir- ikiye bölüyor baraküdalar. Ondan Doğru. o ileride. Sen ne yaptın başkan? Ben sürerim. Başka sen gittin 6.30-7 gibi beni bir uyandırdın. Alarmı da açık bırakmışsın. Alarm beni 2-3 kere daha bir uyandırdı. 9.30 gibi baktım sıcak oluyor. Dedim artık bir kalkayım. Dedim ufak ufak kahvaltı hazırlayayım. Baktım bulaşıklar akşam kalmış felaket, kurumuş falan. Dedim şunları bir deterjanla yıkayayım. Onları temizledim falan. Sonra işte çayı koydum. Bakalım şu akşam suyu Ben dedim bu 9.30'a kadar falan kesin yatar. ama dinlendim. Bir gece önce de yatmamıştım ya. İyi oldu. Anlat durumu. Durumu anlatacağım. Az önce jandarma geldi. Burası kamp alanı değil, çadır kuramazsınız dedi. Ateş yakamazsınız, piknik yapamazsınız. Korumalı alan dedi. O yüzden şu an herkes, biz de dahil hazırlanıyoruz.